Tarih çok sayıda paranormal olayla dolu. Korkutucu hayaletler, açıklanamayan olaylar ve tehlikeli musallatlar tarihin her döneminde var olan şeylerdi. Elbette bu paranormal olayların pek çoğu art niyetli bir aldatmacaya veya bir dizi yanlış anlaşılmaya dayanıyordu. Ancak bazı paranormal olaylar üzerinden ne kadar geçerse geçsin gizemini korumaya devam ediyor. İşte Enfield Poltergeist olayı olarak isimlendirilen tuhaf fenomende arkasındaki gizemin hala çözülemediği vakalardan. Bu vakayı diğer paranormal olaylardan daha gizemli ve ilginç hale getiren şey ise yaşananlara onlarca farklı kişinin şahit olması. Buna rağmen ne şahitlerden ne de olayı daha sonradan inceleyenlerden hiç kimse sıradan bir evde yaşanan tuhaf olaylar hakkında tatmin edici bir teori geliştiremedi. Bu nedenle Enfield Poltergeist olayı tarihin en bilinen ve en gizemli paranormal olaylarından biri olarak kaldı. Hatta modern kültürü de ciddi bir şekilde etkiledi. 2016 yılında gösterime giren The Conjuring 2 isimli sinema filmi, bütünüyle İngiltere'de yaşanan gizemli olaydan ilham almıştı. Bu videoda tarihin en meşhur ve gizemli paranormal vakalarından Enfield Poltergeist olayı hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde 284 Green Street adresindeki ev dışarıdan bakıldığında son derece sıradan görünüyordu. Bu sıradan evde Peggy Hudson isimli bir kadın ve Margaret, Janet, Johnny ve Billy isimli çocukları yaşıyordu. Ancak ailenin sıradan yaşamı 1970'li yılların sonunda tamamen değişecekti. Üstelik bu aile önce tüm İngiltere'nin sonra da tüm dünyanın tanıdığı insanlar haline gelecekti. İddiaya göre 1977 yılının Ağustos ayında çocukların yatakları kendi kendine hareket etmeye başladı. Çocuklar hemen annelerine haber verdiler. Ancak Peggy Hudson odaya girdiğinde yataklar her zamanki yerindeydi. Hudson doğal olarak çocuklarının kendisine bir şaka yaptığını düşündü. Ancak Hudson'ın basit bir şakanın parçası zannettiği olaylar ertesi gecede devam edecekti. Korkunç sesler, ilginç tıkırtılar ve yer değiştiren eşyalar nedeniyle artık bu ev hiç de sıradan bir yer değildi. Çocukların iddiasına göre odanın içindeki sandalye kendiliğinden hareket ediyordu. Odadaki ilginç seslerin kaynağı da buydu. Peggy Hudson çocuklarını sakinleştirmek için odanın ortasındaki sandalyeyi yerine koydu ve ışığı kapattı. İşte tam bu sırada odada ilginç bir ses daha duyuldu. Hudson ışığı açtı ve ses kesildi. Ancak ışık tekrar kapandığında korkunç ses yeniden ortaya çıktı. Margaret, Janet, Johnny ve Billy hiçbiri böylesine korkutucu bir şaka yapamazdı. İşte Peggy Hudson'ın sıradan bir şakanın mağduru olmadığını anladığı ilk an odadaki korkunç sesleri duyduğu andı. Ancak biraz sonra çok daha gizemli ve çok daha korkunç bir olay yaşandı. O gece duvarların içinden gelen yumruk sesleri odayı doldururken şifonyer de kendiliğinden hareket etmeye başladı. Peggy Hudson çocuklarının günlerdir şahit olduğu bu korkunç manzarayla ilk defa karşılaşmıştı. Her soğukkanlı insan gibi odanın içinde kendi kendine gezinen eşyaları yerine koymaya çalıştı. Fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine aile üyeleri yardım istemek için kendilerini dışarı attılar. Komşular, polisler, din görevlileri, medyumlar ve gazeteciler. Onlarca farklı insan bu evde yaşananlara yakından şahit oldu. Evin bütün odaları çok defa didik didik edildi. Bahçe araştırıldı. Evin yakınlarındaki bölgeler incelendi. Ancak hiçbir yerde tuhaf bir şeye rastlanmadı. Dışarı her zamanki kadar sıradandı. Buna karşın evin içi hiç olmadığı kadar sıra dışıydı. Evdeki yabancılar da hareket eden, havada süzülen eşyalara ve ansızın ortaya çıkan garip seslere şahit olmuştu. Hatta bir Lego parçası kendiliğinden havalandı ve evde inceleme yapan gazetecilerden birinin suratına çarptı. Bütün bu yaşananlara rağmen bu ilginç olayların arkasındaki gizemi hiç kimse açıklayamadı. Bu paranormal olayların basında geniş yer bulması, olayın Enfield Poltergeist olarak isimlendirilmesine ve tüm dünyada önemli bir gündem maddesi haline gelmesine sebep oldu. Hudson ailesi, Psikik Araştırmalar Derneği'nden bir görevliyle irtibat kurmaya karar verdi. Bunun üzerine Maurice Gross isimli adam, Enfield Poltergeist olayını daha yakından inceleyebilmek için 248 Green Street adresindeki eve yerleşti. Gross'un evde kalmaya başladığı ilk günler oldukça sakin geçti. Ancak birkaç günün sonunda
Ross da evdeki tuhaf olaylara, hatta daha fazlasına şahit oldu. Hareket eden mobilyalar, duvarların içinden gelen sesler, uçuşan çocuklar. Evdeki olayların kaynağı her neyse, hedefinde artık çocuklar vardı. Özellikle de 11 yaşındaki Janet. Paranormal olaylardan en çok Janet etkilendi. Hatta zaman zaman evin perdeleri gizemli bir şekilde çocuğun boynuna dolandı. Sanki gizemli olayların ardındaki şey Janet'ı öldürmek istiyor gibiydi. İlerleyen süreçte Janet'ın sesi tamamen değişti. Artık 11 yaşında bir kız çocuğu gibi değil, yaşlı bir erkek sesiyle konuşmaya başlamıştı. Janet's asleep. And I'm talking. Bunun üzerine Janet Londra'da bir hastaneye gönderildi. Bir dizi psikolojik ve fizyolojik teste tabi tutuldu. Ancak küçük kızın ne psikolojik ne de fizyolojik bir rahatsızlığı yoktu. Üstelik Janet'ın hastanede geçirdiği zaman zarfında evdeki olaylar büyük oranda azalmıştı. Janet eve döndüğünde tuhaflıklar yeniden başladı. Ayrıca Janet erkek sesiyle konuşmaya devam ediyordu. Fakat bu defa sesin sahibi hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı. Çünkü Janet'ı konuşturan şey Bill isminde bir adam olduğunu söyledi. Bill'in Janet vasıtasıyla anlattıklarına göre kendisi Hudson ailesinin şimdiki yaşadığı evin eski sahibiydi. Yıllar önce evin alt katındaki koltukta yaşamını kaybettiğini söyledi. Bill'in anlattıklarını araştırmaya karar veren bazı araştırmacılar hikayenin doğru olduğunu fark etti. Gerçekten de yıllar önce bu evde yaşayan Bill isimli bir adam vardı ve bu evde hayatını kaybetmişti. Bill'in konuşmaları, hareket eden mobilyalar, ilginç sesler bir süre daha devam etti. Ağustos 1977'de yatakların ilk defa kendiliğinden hareket etmesinden 1,5 yıl sonra olaylar aniden son buldu. Bu tuhaf olayların neden ve nasıl başladığının bulunamaması gibi neden ve nasıl bittiği de bulunamadı. 1,5 yıl sonra Hudson ailesinin evinde hem mobilyalar hem de çocuklar yerli yerindeydi. Duvarlardan tuhaf sesler duyulmuyor, perdeler çocukları öldürmekten vazgeçmiş gibi görünüyordu. Kimse neden olduğunu bilmese de poltergeist yani kötü ruh evi terk etmişti. Kötü ruhun evi terk etmesinin ardından uzun yıllar sürecek tartışmalar da başladı. Kimileri bu olayın dünyanın en gizemli paranormal vakalarından biri olduğunu iddia etti. Kimilerinin ise daha rasyonel açıklamaları vardı. Pek çok insana göre olayların sorumlusu Janet'tı. Annesinin ilgisini çekmek isteyen bu küçük kız, kardeşlerinden de destek alarak kapsamlı bir şaka hazırlamıştı. Yine de hangi tarafın haklı olduğu hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkmadı. Enfield Poltergeist olayı yıllardır kimilerine göre kapsamlı bir şaka, kimilerine göre ise korkunç bir hayalet vakası olarak kaldı. Peki siz ne dersiniz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.